Ben o Allah gökten mi değil mi tartışmasını izlemedim. İzlemeyi de düşünmüyorum. Hiçbir arkadaşımızın da bu gibi şeyleri izlemesini de istemem. Bu gibi konular fitneden başka bir şey değil. Evvela şunun bilinmesi lazım. İtikadi meseleler kamera önünde, halkın karşısında tartışılamaz. Böyle yapılırsa araya nefis girer, şeytan girer. Ben galip geleyim gibi bir anlayış oluşur. Birbirine üstün gelmek için konuşmaya başlarlar. Bu gibi itikadi konularda hata çok tehlikelidir. Birisi nefsine uyar bir şey söyler, diğeri onu tekfir eder, sen kafir oldun der. Bu gibi itikadi konular sükunetle konuşulur ve herkes görüşünü söylesin ama karşılıklı öyle tartışmaya, kamera önünde, insanlar önünde, yani bilgi yarıştırmaya falan gerek yok yani. Bunu yapan nefsinden emin olamaz hiçbir zaman. Ve bizim arkadaşlarımızın da bu gibi tartışmaları cemaatimizin içine taşımalarına ben razı değilim. Bizden birinin kalkıp da böyle bir video üzerinden yorumlar yapması, şu güzel konuştu, bu güzel konuşamadı, bu işte bunun Arapçası iyi, öbürününki bir şöyle falan ya da ikisi de iyiydi tarzında bizim camiamıza bu gibi tartışmaları sokmasın kimse. Bu konular fitneden başka bir şey değil. Allah gökte mi, yerde mi? Gökte mi, değil mi? Bu bugünün meselesi midir? Sahabe döneminde böyle bir tartışma yok. Çünkü sahabe cihat yapıyordu. Gece gündüz mücadele veriyordu. İslam'ı yaymaya çalışıyordu. Onunla meşguldü. Bunları ne merak etti ne bununla ilgili tartışma yaptı. Bunlar daha sonraları. İslam medeniyeti kurulduktan sonra, İslam güçlendikten sonra, bütün bölgeye yayıldıktan sonra bu gibi konular tartışılmaya başlandı. Çünkü artık zaten İslam medeniyeti kurulmuş ve yani ilmi konular artık tartışılabilir gibi. Bu tartışma sonuç itibariyle Müslümanları bölebilecek bir tartışmadır. Bu aynı Kur'an mahluk mudur değil midir meselesine benzer. Bunun yüzünden koskoca İmam Ahmed'e zulüm yapıldı. Yani Kur'an mahluk mudur değil midir? Sahabe döneminde böyle bir tartışma yoktur. Böylesi gereksiz konuları ortaya atıldığı zaman Müslümanlar bölünmektedir. Ve kimsenin Müslümanları bölmeye hakkı yoktur. Yani bu konuda diyelim ki şu görüş daha ağır bastı ya da şu görüş doğru, diğeri yanlış. Yani bunun bugün Müslümanlara ne faydası var ve bizim milletimizin bu meseleleri anlayacak ilmi seviyesi var mı? Hayır. Müslümanların durumu çok kötü değil mi şu anda? Filistin ortada, Afganistan durumu öyle, Afrika şöyle, Suriye böyle, Irak böyle, Doğu Türkistan şöyle. Yani her tarafta halimiz perişan. Ya birbirimizi öldürüyoruz ya açlıkla, kıtlıkla pençeleşiyoruz. Böyle bir durumda şimdi bunu konuşmanın kime ne faydası var? Böylesi konular parçalayıcıdır. Bu konularda kavga edenler bir araya gelemeyecektir. Halbuki şu anda acil olan ümmetin kurtuluşuna yoğunlaşmaktır. Bu meseleler yüzünden tartışmayı yapan kesimler birbirlerine selam da vermeyeceklerdir zamanla. Ve bu bir tek bu meseleyle kalmayacaktır. İslam düşmanları bunları çoğaltacaktır. Bir mesele değil, belki bu yarın 100 mesele olacaktır. Ve her seferinde gündem bunlar olacak. Ve birileri bunları parlatacak. Birileri bu konuları önümüze atıyor yem gibi. Hadi bunlarla uğraşın diyor. Biz bunlarla mı uğraşacağız? Buna benzer çok mesele var. Bu durumda Müslümanlar yani mücadeleyi terk edecek, ümmetin kurtuluşunu konuşmayacak, işleri güçleri ilmi tartışmalar olacak. Bu düşmanın bir tuzağıdır. Eğer bu konuda çok konuşmak istiyorsa iki kişi bir odada konuşsunlar. Neden kamera önünde, insanların önünde bunu konuşuyorlar? Gösteriş mi yapıyorlar, ne yapıyorlar?
Bilgi yarışması mı yapıyoruz? Bu meseleler ben yıllar evvel anlatmıştım. En'am suresinin tefsirinde var. En'am suresi 3. ayette. Ben orada bunu uzun uzun anlattım. Ama böyle hani biriyle tartışma gibi değil. Kamera önünde tartışma yaparak böyle üstün gelmeye çalışarak falan değil. Yani bu meselede deliller şunlardır, doğru görüş budur. Ehl-i sünnete göre mesele zaten sonuçlanmış bir meseledir. Allah mekandan münezzehtir ve hiç kimse Allah göktedir diyemez. Gök bir mekandır ve Allah mekana sığdırılamaz. Mekan yokken Allah vardır. Mekanı Allah yarattı. Eğer Allah'ın bir mekanı varsa o zaman o mekan yokken Allah neredeydi? Çünkü mekan önce yoktu. Allah kadimdir. Mekan hadistir. Mekan sonradan olmadı. Allah ise ezelidir. Gökler yokken Allah neredeydi? Gökler sonradan oldu. Demek Allah'ın göklere ihtiyacı yok. Daha evvel gök yoktu ama Allah vardı. Ehl-i sünnetin görüşü ortadadır. Allah göktedir diyenler Kur'an'ın zahirine göre böyle konuşuyorlar. Halbuki orada da çok sorunlar var. Ve huvallahu fis semavati ve fil ard. En'am suresinde o Allah göklerdedir ve yerdedir. Şimdi eğer böyle Allah göklerdedir diyeceksek o zaman yerdedir de dememiz gerekir. Çünkü ayette ve fil ard buyurulmuştur. Ama bütün Allah göklerdedir diyenler de dahil hiç kimse Allah yerdedir dememiştir. Tarih boyunca. Şimdi yere basıyoruz ya. Fis semavate dayanarak Allah göklerdedir diyorsan, böyle anlıyorsan o zaman ve fil ardı da öyle anlamak zorundasın. O zaman yerdedir de demek zorundasın. Buna gelince niye tevil yapıyorsun da fis semavatta tevil yapmıyorsun? Eğer fis semavata göre Allah göklerdedir diyorsan o zaman ve fil ard ayetine göre de yerdedir aynı zamanda demek zorundasın. Onu söylemiyorlar. Allah'a yakıştırmıyorlar yani yerde olmayı. Peki o zaman fis semavati nasıl Allah'a yakıştırıyorsun? Yani daha doğrusu Allah'ın göklerde oluşunu nasıl Allah'a yakıştırıyorsun? Allah gökleri yokken vardı ve Allah'ın bir şeye ihtiyacı olamaz. Yani bir mekana ihtiyacı yoktur. Eğer bir mekana ihtiyacı olursa bize benzer. Bizim de bir mekana ihtiyacımız var. Yoksa var olamayız. Bir mekanda var olabiliyoruz. O zaman Allah bize benzemiş olur. Halbuki Allah neyse kemislihi şey buyuruyor. Onun misli yoktur. Bu meselede Allah bizimle misil olamaz. Eğer mekana muhtaç olursa bize misil olmuş olur o meselede. Halbuki Allah'ın misli yoktur. Hiçbir meselede. Dolayısıyla Allah mekana muhtaç değildir. İnsan ve varlıklar bir mekana muhtaçtır. Allah zamana da muhtaç değildir. Çünkü zaman yokken Allah vardı. Zaman sonradan yarattı. Zaman yokken Allah vardıysa eğer o zaman demek Allah zamandan da münezzehtir. Yani ihtiyacı yoktur. İşte ehl-i sünnet uleması Allah için mekan isnat edemeyiz demişlerdir. Uzun tartışmaların sonucunda varılan nokta budur. Milletimize gereken budur. Millet ilim adamı değildir. Halk ilim adamı değildir. Halkın önünde bu konuları tartışmanın, onların anlayamayacağı meseleleri onlara anlatmanın ne faydası vardır? Bu mesele bir kere o ayetleri anlamak için Arapça lazımdır. Halk Arapça mı biliyor? Araplar da Arapça bilmiyor. O Arap dedikleri onların konuştuğu Ammice'dir. Arapçayı kurallarıyla bilmek lazım. Bu meselelerden konuşabilmek için. Aynı zamanda o da yetmez. Tefsir de bilmek lazım. Hadis de bilmek lazım. Bu halkımızın işi değildir yani. Halka ne denir? Hüküm budur. Allah için mekan söylenemez. Çünkü mekan yokken Allah vardı. Allah mekandan münezzehtir.
Allah gökte ya şurada burada diyemeyiz. Allah kendi bildiği gibidir, bildiği makamdadır, mekan dışıdır, mekan üstüdür. Deriz halkın bileceği bu kadardır. Ondan sonrası ilmi meseledir.